Bir şeyin nasıl çalıştığını ve neden başarılı olduğunu anlamak için sadece parçalarını ayırmak yetmez. Bir sistem olarak nasıl işlediğine bakmalısın. Örneğin bir arabanın motorunu anlamak için sadece motor parçalarını incelemek yetmez. Motorun bir bütün olarak nasıl çalıştığını bilmek gerekir. Sistem, birbiriyle etkileşimde olan, birbirine bağlı ya da bağımlı öğelerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık bir bütündür. Örneğin bir ormanın ekosistemi, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu bir sistemdir. Aslında sistemlerin başarılı ya da başarısız olmasının sebeplerini evrensel yasalarla da anlayabiliyoruz. Başarı, bir sistemin istenilen hedefe ulaşması, başarısızlık ise ulaşamamasıdır. Örneğin bir şirketin hedefi kar etmekse, başarı karlı olması, başarısızlık ise zarar etmesidir. Evrensel ilkelerle anlamak, her sistemin enerji yönetimini anlamaktan geçiyor. Örneğin, bir fabrikanın verimliliğini arttırmak için enerji tüketimini ve atık yönetimini optimize etmesi gerekir. Peki, burada bahsetmek istediğim evrensel yasalar hangileri? Termodinamiğin ikinci yasası, her sistemin zamanla çözüldüğünü ve entropinin kaçınılmaz olduğunu belirtir. Örneğin bir binanın zamanla yıpranması, dolayısıyla bakım gerektirmesi, entropi yasasının bir sonucudur. Dolayısıyla şu sonucu çıkartabiliriz. Başarı, entropiye karşı entegrasyonun bir fonksiyonudur. Örneğin, bir şirket pazardaki değişikliklere hızlıca uyum sağlayarak, bu uyum sağlamasına entegrasyon diyebiliriz ve iç problemleri en aza indirgeyerek, yani düşük entropi sağlayarak başarılı olabilir. Peki, entegrasyon tam olarak nedir? Entegrasyon, sistemin çevresinden aldığı enerjidir. Örneğin bir bitki fotosentez yoluyla güneş enerjisi alır ve büyümek için kullanır. Yüksek entegrasyon iyidir. Çünkü sistemin yeteneklerini fırsatlarla uyumlu hale getirir. Örneğin bir müzik grubu üyelerinin yeteneklerini bir araya getirerek ve uyum içinde çalarak başarılı performans sergiler. Düşük entegrasyon ise kötüdür. Çünkü sistem için yeni enerji mevcut olmaz ve sistem dolayısıyla başarısız olur. Örneğin bir iş yerindeki çalışanlar arasındaki kötü iletişim projelerin zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını engelleyebilir. Entropi, bir sistemi sürdürmek, karar almak ve işleri halletmek için gereken enerji miktarını gösterir. Örneğin bir bilgisayarın düzgün çalışabilmesi için düzenli olarak bakım yapılması gerekir. Aksi takdirde yavaşlar ve arızalar meydana gelir. Düşük entropi iyidir çünkü potansiyel başarı seviyesi yüksek olur. Örneğin bir restoranın mutfağı düzenli ve temiz olduğunda yemeklerin hızlı ve kaliteli bir şekilde hazırlanması çok daha olasıdır. Yüksek entropi kötüdür çünkü sistem başarısız olur ve yok olur. Örneğin bir projede sürekli değişen gereksinimler ve belirsizlikler projenin başarısız olmasına yol açabilir. O zaman evrensel bir yasa olarak enerjinin ilk olarak bir sistemin iç ihtiyaçlarını yönetmek için kullanılması gerekiyor. Örneğin bir şirketin mali kaynakları öncelikle çalışan maaşlarını ve temel giderleri karşılamak için kullanılır. Entropi, sistemin iç ihtiyaçlarını yönetmek için gereken enerjiyi artırır. Örneğin bir evde sürekli tamir gerektiren sorunlar evin genel bakımı için harcanan enerjiyi arttırır. Enerji kayıpları entropinin, enerji kazançları ise entegrasyonun bir belirtisidir. Örneğin çalışanların iş yerinde yaşadığı stres ve çatışmalar enerji kaybına neden olurken ekip çalışması ve iyi iletişim enerji kazancı sağlar. Amacımız neydi? Enerji kayıplarını düşük tutmak, enerji kazançlarını yüksek tutmaktı. Değil mi? Örneğin bir okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğini arttırarak eğitim kalitesini yükseltebilir ve dolayısıyla sorunları da minimize edebilir. Mesela bizler yaşayan bir sistem olarak, bir birey olarak fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığımızı kontrol ederek entropiyi azaltabiliriz. Örneğin düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, enerjimizi ve verimliliğimizi arttırır. Büyük başarı elde etmek istiyorsanız bunun anahtarı enerji kayıplarını yönetmekte yatıyor. Entropi ve entegrasyon arasındaki dinamiği bilinçli bir şekilde yönettiğimizde başarı potansiyelimize ulaşırız.